Cenab-ı Hak Mülk suresinde buyuruyor ki, O, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. İman, rıza ve teslimiyet gibi manevi değerlere ne kadar sahip olduğumuz, Hz. İbrahim misali ateşler içindeyken belli olur. İnsanlar ancak imtihan edildikleri zaman kendi iç yüzlerini görür ve tanırlar. Allahu Teala'nın ise kulunu imtihan etmesine bile gerek yoktu. Çünkü O, ezeli ilmiyle yarattığı her kulunun ne olacağını, neler yapacağını çok iyi bilendir. Peki bunu bildiği halde neden bizleri imtihan eder? Çünkü Cenab-ı Hak sonumuzu bilir ama biz bilemeyiz. İşte bütün bunlar bize bildirmek içindir. İmtihan, kulların kendini bilmesi içindir. Nasıl biri olduğunu bizzat dünyada yaşayıp görmesi içindir. İmtihan, iyi ile kötüyü, sapla samanı birbirinden ayırmak, Ebu Bekir ile Ebu Cehillerin belli olması için gelir. Eles meclisinde Allah'a verdiğimiz sözü hatırlatmak için gelir bunca iş. Günahlarımıza rağmen Rahman ve Rahim olan Allah'ın kullarına olan merhametini, şefkatini ve dostluğunun yüceliğini göstermek için gelir. Ahmet Rufai Hazretleri der ki, Oğlum, bilesin ki Allah dünyayı yarattı. Onu sıkıntı, hata, bela ve şer yurdu kıldı. Sonra iyilerle kötüleri birbirine karıştırdı. Daha sonra sevgi ehlini, bu aşıklar yolunun kahramanlarını meydana getirdi. Daha sonra onları nimet halinden alıp belaya düçar etti. Bunun hikmeti şudur: kimlerin bela ve musibet halinde bile Allah'a kulluk etmeye devam edeceği, kimlerin yalnızca nimete ulaşınca kulluk edeceği veya yüz çevirip kulluğu terk edeceği açıkça belli olsun. İmtihan bazen dindarlıkla, bazen varlıkla, bazen hastalıkla, bazen sağlıklı olur. Allahu Teala buyurur ki, insanlar imtihan edilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı zannederler? İmtihan halinde herkesin içi dışı belli olur. Sadıklarla yalancılar birbirinden bu sayede ayrılır. Altın ateşle seçilir o sadık kimseler. Dert ve belalar karşısında pişer olgunlaşır. Allah kullarını imtihan ederken bu imtihan içinde nice hikmetler saklamıştır. Az eyleme inayetini ehli dertten, yani çok belalara kıl müptela, beni diyen fuzuliler, bela yağmur gibi gökten yağsa bile başını ona tutmaktır. Adına aşk diyen Eşrefoğlu Rumiler, kahrında hoş, lütfunda hoş diyen Yunuslar. İşte bu hikmetten nasip almış, hakkın deryasına dalmış, yanmış, yakılmışlardır. Çileli, imtihan günlerinde sabır, sükûnet ve tevekkül içinde beklemek icap eder. Çünkü her şey bir hikmete binaen tecelli eder. Aceleci ve sabırsız tavırlar yaşadığımız olayların hikmet ve hakikatini görmemize mani olur. Hz. Mevlana der ki, ilahi takdir gereği yaşadıklarından insanlara şikayette bulunmak, dostu düşmana şikayet etmektir. İmtihan veya günahlarımızdan temizleyelim diye başımıza gelenlerden şikayetçi olmak, sağda solda bunun dedikodusunu yapmak, bize en büyük dost olan Allah'ın dedikodusunu yapmak gibidir. Her zahmete hakikaten kızar, kirlenirsin. Peki celali anmadan nasıl aynı olacaksın? Eyüp peygamber bir gün dışarıda işleriyle meşgulken ani bir sarsıntıyla evleri yıkılır ve tüm çocukları göçük altında kalarak can verir. Göçükten yalnızca karısı sağ kurtulur. Evlat acısıyla yüreği dağlanan Eyüp peygamber yine de sabrını ve metanetini kaybetmez. İmtihan ve belalarsa artarak devam eder. Yine bir sabah uyandığında bakar ki vücudunun her yerini çıbanlar sarmış. Bu çıbanlar gün geçtikçe büyür ve bütün vücuduna yayılır. Memleketin dört bir yanından hekimlerin gönderdiği ilaçlarla çare olmaz. Eyüp aleyhisselam oysa bir nefeste dahi şikayet etmez halinden. Aradan yıllar geçer. Uzun bir zaman boyunca artık yaralardan vücudu görünmez hale gelir. Bu süre içinde yanında olanlar da
Eyüp aleyhisselamı bir bir terk eder. Bir insanın başına gelebilecek her türlü felaket ve musibet onun başına gelir. Ama o tıpkı sağlıklı ve varlıklı günlerinde olduğu gibi Allah'tan bir an olsun uzaklaşmak bir yana, ona olan sadakatini ve güvenini asla kaybetmez. Artık yaralar o kadar büyümüş ve yayılmıştır ki en son diline ve kalbine ulaşır. İşte o vakit açar ellerini ve Rabbine yalvarır. Hazreti Eyüp, "Ya Rabbi," der. "Senden gelen sefa gelir. Lakin bu hastalık artık dilime ve kalbime ulaştı. Bu haldeyken dilimle ve kalbimle seni zikir edememekten korkarım. Ey şifa veren, şifana muhtacım." Derken bir ses yükselir. Yüce Allah kulundan hoşnuttur. "Ayağını yere vur," diye vahyedilir. Eyüp aleyhisselam güçlükle ayağını kaldırıp yere vurur ve yerden bir berrak, bir su kaynamaya başlar. Eyüp peygamber kalkıp o suyla yıkanır ve yaraları kısa sürede kuruyup kaybolur. Ayağını tekrar yere vurur ve çıkan o sudan da doyasıya içer. Böylece içindeki dertlerde şifa bulur. Ağır bir imtihandan sabır ve sadakat ile geçerek herkese örnek olan Eyüp aleyhisselam artık tamamen sağlığına kavuşur. Kendisine serveti, gençlik ve güzelliği de yeniden verilir ve daha sonra vefat eden evlatlarının iki misli de evladı dünyaya gelir. Vesselam.